Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda bir köpeğe gel komutunun nasıl öğretileceği, küçükten itibaren gel komutunun altyapısının nasıl inşa edileceği ya da yetişkin köpeklerde ara hatırlatmalarla gel komutunun nasıl hep ön planda tutulması gerekli olduğundan bahsedeceğim. En önemlisi tabii ki ağaç yaşken eğilir. Küçüklükten itibaren köpeği gel komutu konusunda aktive etmeyi bilmemiz gerekiyor ve egzersizlerimizin içerisinde mutlaka gel komutunu kullanmamız gerekiyor. Ancak şunu bilmemiz lazım. Gel komutu özellikle köpeğin serbest olduğu zaman dilimi içerisinde bizim ihtiyacımız olan bir komut olduğu için kesinlikle direkt köpeği serbest bırakarak bir çalışma yapmamanızı tavsiye ediyorum. Her şeyi ilk önce kayışlı olarak köpeğe algılatmak. Bu nedenle mutlaka eğer köpeğiniz yavru bir köpekse en az 5 metre uzunluğunda bir kayış sizin işinizi görecektir. Bir de göğüs tasması ve tabii ki boyun tasması köpeğinizin üzerinde takılı olmak kaydıyla gel komutunun çalışmasını yapabiliriz. Eğer üzerinde köpeğimizin uzun bir kayış olursa ona serbestliği de sağlayabiliriz. Yani bu kayışı yere bıraktığım zaman ve ben yürüdüğüm zaman köpek serbest, aramızda bir tansiyon yok ama aynı zamanda kayış altında olduğu için gel aferin. Aynı zamanda kayış kontrolü altında olduğu için benim müdahale şansım var. Ama direkt serbest çalışırsanız bir kaza yaşayabilirsiniz. Özellikle bu tip çalışmaları mutlaka trafikten uzak noktalarda çalışmak, egzersiz planlarını mutlaka trafikten uzak noktalarda şekillendirmek çok önemli. Yanı sıra tehlike oluşturabilecek başka köpeklerin yoğun olduğu ortamlarda da çalışmamanızı tavsiye ederim. İlk etaplarda özellikle bebek köpeklerde konsantrasyonu toparlayabilmek çok kolay bir şey değil. Zaten çalışmaları kısa yapmanız gerekiyor köpeği sıkmama hedefli olarak ve konsantrasyonu yüksek olabileceği, yani dikkat dağıtıcıların minimalde olduğu yerlerde çalışmakta fayda var. Söylediğim gibi kayışımız ve ekipmanlarımız köpeğimizin üstünde olmalı. Mutlaka yanımızda ödüllerimiz olmalı. Ödülsüz asla çalışmayacağız. Köpeği motive etmek için mutlaka ödülü kullanacağız. Ve şunu unutmayacağız. Gel komutu köpeğin severek ve isteyerek yapması gerekli olan bir komut. Ve tabii ki köpeğin ismiyle köpeğin dikkatini çekmek ve gel komutunu da bağıra çağıra ya da baskılı bir sistemde köpeğe uygulatmamak gerekiyor. Altyapısında köpeğin her zaman motivasyonlu olarak size gelmesi istenir. Ezik bir şekilde baskılı bir sistemle size gelmesi istemediğimiz bir şey. Hiçbir zaman gel komutunu baskı altında oluşturmak istemeyiz. Köpeğin gel komutunu duyduğu zaman, ismini duyduğu zaman koşarak ve isteyerek, mutlulukla size gelmesi istenir ve dediğim gibi gel komutu köpeğin inisiyatifindedir. Çevre uyarıcılar varken gel komutunun çalışabilmesi de sizin motivasyonunuzun, yani sizin çağırma şeklinizin diğer dış uyarıcılardan daha yüksek ve rakip motivasyonda olması lazım ki köpek sizi tercih etsin. O yüzden böyle buraya gel buraya falan gibi baskılı bir çağırmadan kesinlikle bahsetmeyeceğiz. Size göstereceğim. Şimdi köpeğimizin üstüne kayış takılı, görüyorsunuz 10 metrelik bir kayış var ve ben yürüyüşü aktive ediyorum. Pepsi, köpekle birlikte yürüyorum. Sürekli yön değiştiriyorum ve aralarda Pepsi gel. Bana geldiği zaman aferin sana. Rahat. Tekrar köpeğimi gönderiyorum. Yürüyüşe devam ediyorum. Bakın uzaklaştı. Pepsi gel. Aferin sana, süper. Coşkulu olmanız çok önemli. Köpeğe coşkuyu hissettirmeniz gerekiyor. Köpek salak bir canlı değil arkadaşlar. Özellikle sizinle olan komünikasyonunda duygu durumunuzu hemen anlayabilecek bir canlı. Köpeği motive ederken içten olmaya çalışın. Numara yapmayın. Numara yaptığınız zaman gerçekten de köpek bunu hissedebilir. O yüzden motive olmaz. Mümkün olduğunca motivasyonunuzu köpeğe hissettirin. Yani siz de keyif alın köpekle çalışmaktan. Pepsi gel. Aferin sana. Köpeğin koşarak, kesinlikle ürkmeden size gelmesi gerekiyor. Kayışla birlikte gezinti yapıyorum. Aralarda Pepsi gel. Aferin sana. Köpeği çağırıp mutlaka ödüllendiriyorum geldiği zaman. Ve dikkat ettiyseniz bu köpeğin ismi Pepsi. Çok nükteli olarak
ve öforik, böyle yüksek çağırıyorum köpeği ve eğlenceli, dikkatini çekecek şekilde tonlamalar kullanıyorum. Ve dikkat edin, gel komutunu ilk başta ardı ardına köpek bana gelene kadar motivasyonu devam ettirecek şekilde kullanıyorum. Yani gel buraya demiyorum. Gel 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 gel. Motive ediyorum. Köpeğin dikkatini çekmek ve motivasyonunu, sürekliliğini sağlamak hedefli olarak. Bağıra çağıra yapmıyorum. Kızgın bir ses tonunu kesinlikle kullanmıyorum ve ismini her zaman olumlu olarak kullanıyorum. Hiçbir zaman köpeği ismiyle cezalandırmıyorum. Pepsi, hayır, hayır Pepsi gibi bir uygulamam kesinlikle yok. İsim hep şöyle olmalı köpekte. Seslendiğiniz zaman efendim yaşasın diye bakması gerekiyor size. Hiçbir zaman ismiyle cezalandırmamalısınız ki kendi ismine karşı negatif bir algı geliştirmesin köpek. Yine yürüyüşe devam ediyorum. Köpeğin şu anda odağı bende. Yönümü değiştiriyorum. Bir şeylere takılmasını bekleyeceğim. Örneğin telefonumu yere atacağım ve o onun dikkatini çekecek. O onu koklarken Pepsi gel 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 gel. Aferin. Yani rakip bir motivasyon varken de köpeğin dikkatini çekebilmek ve benim motivasyonumun o motivasyona daha yüksek rakip olmasını sağlamak hedefli. Dikkat edin, gezerken köpek duraksadı. Pepsi gel gel gel. Aferin sana, süpersin. Haydi. Ve burada çok önemli bir şey. Çok hata yapar bu konuda hayvan sahipleri. Köpeği hem çağırır hem üstüne doğru gider. Yani kayışını takacaktır mesela. Köpeğine der ki Pepsi gel buraya, gel 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 deyip köpeğin üstüne giderseniz köpek bu kurguyu nasıl öğrenir? Çağrılmak eşittir onun bana gelmesi şeklinde öğrenir. O yüzden mutlaka ileriye doğru hareket etmelisiniz çağırırken. Şimdiki örnekte olacağı gibi bakın geziyorum. Dikkat edin. Pepsi gel 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 gel. Geriye doğru gidiyorum ki köpek gelde koşarak bana yönlenmesi gerekli olduğu kurgusunu kafasına yerleştirebilsin. Kesinlikle ben ona doğru hareket etmiyorum. Gel komutunun çalışmasında ikili çalışma da yapmanız mümkün. Aslında çok kolay bir şey. Size yardımcı olacak biri lazım. Köpeğin kayışını tutacak biri lazım. Birazcık burada hedefimiz köpeğin panik olmasını sağlamak. Yani sahibi olan kişi köpekten uzaklaşacak, bir yandan da motive ederek köpeği çağıracak ve köpeği tutan kişi biraz direnç gösterip ondan sonra bırakacak ki köpeğin bütün gücüyle, hızla size gelmesini sağlamak hedef. Bu da bir antrenman modeli. Ben şimdi Pepsi'yi bir arkadaşıma veriyorum ve dikkat edin uzaklaşıyorum. O sabit tutuyor köpeği. Köpek zaten bakın panik olmaya başladı. Uzaklaşıyorum, arkamı dönüyorum. Pepsi gel 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 bırakıyor. Koşarak bütün gücüyle aferin sana. Aferin. Bütün gücüyle bana doğru koşuyor köpek ve böylece direkt hedefe kilitlenme ve bana doğru yönlenme algısı daha da yüksek bir potansiyelle şekillenmiş oluyor. Tekrar bir yapalım. Ben yine ufaklığı veriyorum. Uzaklaşıyorum. Uzaklaşırken hatta koşarak Pepsi! 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 Bakın. Pepsi gel 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 gel. Aferin sana. Süper. Bravo. Bravo. Haydi bakalım. Böylece köpek biraz panik olarak hep sizi gözden kaybetmeme hedefli olmayı öğreniyor hem de aynı zamanda size bütün hızıyla gelmeyi öğreniyor. Özellikle gel komutunu duyduğu zaman fırlayarak size doğru gelmeyi öğreniyor. Arkadaşlar gel komutunu küçükten itibaren organize ederseniz gerçekten ilerleyen dönemde gel komutunuza yüksek reaksiyon veren bir köpeğe sahip olursunuz ki bu her köpeğin bilmesi gereken bir komut ama bunun için altyapıyı oluşturmak, ödüllendirme sistemlerini iyi kurgulamak, köpeğinizi asla baskı altında çalıştırmamak hedefiniz olsun. Herkese bol şans diliyorum gel komutu çalışmalarında.